Merhaba değerli izleyiciler, Ömer Can Talu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bizim konularımız çerçevesinde önemli bir noktaya değineceğiz. Ve konuğum Doktor Hülya İskenderoğlu Bahat. Kendisi bir tıp doktoru ve aynı zamanda teoloji konusunda bu konularda 20 küsur yıllık bir araştırmacı ve bir kitabı var. Benim de ilgiyle okuduğum bir kitap. Hemen şöyle gösterelim. Müminizm ismi. Müminizm bir de alt başlığı var hocam. Kamil insan olmaya davet. Evet. Ya bu konuları çok sık konuşuyoruz ve dolu dolu bir kitap. Şimdi ondan hocamıza bazı sorular soracağım. Hoş geldiniz diyerek başlayalım hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Ömer Bey. Hocam tıp doktorusunuz ama bu teoloji konusunda da ciddi bir araştırma ortaya koymuşsunuz. Tezat gibi görünüyor değil mi? Yani normalde alışık olmadığımız bir tablo. Ama aslında tezat bir şey yok. Ben müsbet bilim okudum. Matematik ve fen bilimleri ağırlıklı olmak üzere. Ama aynı zamanda da varoluşa çok meraklıydım. Yani varoluşun bütün basamaklarına. Dolayısıyla Blue çağından itibaren diyebilirim. Varoluşu her boyutuyla araştırmaya çalıştım. Bunun içerisinde bilimsel, kuantum, fiziği, genetik her şey var. Yani aslında belki tıp doktoru olmayı seçişimde bile hani bu merakımın payları var. Öyle Ve söyleyeyim. hocam ikisini siz burada entegre bir şey olarak ortaya Tabii koyuyorsunuz. ki. Ya benim en çok özel ilgimi çeken şeylerden birisi bu. Bir hocamız daha vardı böyle yine tıp doktoru. Onunla da teoloji konusunda böyle konuşuyorduk. Yani bilim ve dini böyle birbirine entegre, hatta dinde anlamlandıramadığımız, böyle teolojide anlamlandıramadığımız şeylerin aslında bilimsel temelleri olduğu konusu. Ve burada sizin verdiğiniz çalışmada bunlara da değiniliyor. Şöyle dediğim gibi varoluş üzerinden yola çıktığım için varoluşu araştırırken yani işte bu insanın varoluşu, evrenin varoluşu yani bütün boyutlarıyla varoluş. Sadece şeyle de bilimsel yani dünya üzerinde bilimsel olarak vardığımız nokta ile her şeye ulaşmamız mümkün olamıyor. Dolayısıyla hani dinler, dini öğretiler hani bunlar ne demiş diye bir dönüp bakıyorsun. Tarihle de ilgilendim ben epey kadar. Bu eski tarihi yazıtlar. Yani hepsiyle bir harman oluşturduğunda hani varoluşa giderek biraz daha anlam katman mümkün oluyor. Benim yolculuğum bu şekilde başladı. Ben bunu çok manalı buluyorum. Yani şimdi ben bir bilim insanı değilim. Yani bir tıp veya bir fizik, bir kimya noktasında bir bilgim yok. Dolayısıyla böyle bir Kur'an'a baktığında aslında bu taraftaki bir bilimsel noktayı da yakalayabilen hocalarımızı böyle gördükçe hakikaten seviniyorum ve onlardan istifade etmeye çalışıyorum bilgilerinden. Ama bugün konuşacağımız konularda böyle her başlığı ele alamasak da merak ettiğim bazı sorular olacak size. Mesela bir müminizm kavramı geliştirmişsiniz. Ve burada birçok farklı ayrımlar var, farklı noktalar var. Ve günümüzde yaşadığımız en böyle sık karşılaştığımız sorulardan birisi. Gençler ve din tartışması. Evet. Buraya nasıl bakıyorsunuz hocam? Bu müminizm kavramını biraz daha açarak siz buna bir entelektüel panzehir olarak mı görüyorsunuz gençlerin bu dinden uzaklaşması konusunu? Şöyle diyelim aslında dünyanın gelmiş olduğu nokta çok yaralı bir nokta. Yani bu sadece bizim ülkemizle ilgili değil. Yani nereye bakarsak bakalım aslında dünya ağlıyor. Evet. Dolayısıyla da en çok yarayı gençler alıyor. Gelecek belirsizliği, dünyanın gidişatındaki sorunların giderek artması ve yaşamın zorlaşması ile beraber boşluğa düşme, yani anlamlandırma eksiklikleri, noksanlıkları, dinin ağırlıklı olarak dogmalarla, korkutmalarla ya da sadece ibadet ve ritüellerden ibaretmişçesine sunulması. Bütün bunlar ve dindarlıkla dinciliğin karıştırılması bütün dünyada böyle. Yani sadece bizim kendi hani İslam dini açısından demiyorum. Yani diğer dinlerin içerisinde de çok benzeri şeyler yaşanıyor. Yani onlar da
kendi dogmatik Oralarda da benzer problemler tabii var. tabii. Yani onlar da yine aynı şekilde. Dolayısıyla dünya gençliği, bizde de tabii bu böyle. Körü körüne bir kabullenir ya da külliyen bir reddediş içerisinde sıkışıp kaldılar. Beni en çok üzen şey bu aslında. Ama bunun temelinde de yetişkinlerin aslında bir şeyleri yanlış yapması var. Çünkü niye bunu soruyorum? Özellikle bu sorudan başladım. Çünkü bizi izleyenler arasında biliyorum ki çok sayıda ebeveyn olan insan var. Ve böyle yorumlarda falan da görüyorum. Bize gelen mesajlarda da görüyorum. Yani çocuğum böyle bir soru sordu. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum diyor mesela. Evet, evet. Yani çünkü çocuğu o sorunun cevabını klasik anlatışla aradığında mantıksız, manasız ve hatta böyle tırnak içinde saçma geliyor yani. Evet. İşte bu noktada sizin bu kitapta da bunu irdelediğinizi görünce bununla başlamak istedim. Ne yapılabilir burada o zaman? Şimdi bir kere sorgulama sanki hani çok yasak, günah hani olmaması gereken bir durummuş gibi bir takım çevrelerde sunuluyor. Öyle olunca gençler ne düşüneceğini, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Erişkinler de yani ebeveynleri de birçok konuda, dini konularda da olsun, bilimsel konularda da olsun bilgileri yeterli olmayabilir. Ve gençlerin yeni neslinin sorularına bu anlamda da hani hem dini hem bilimsel konularda yeterince cevap oluşturup konuşamayabilirler. Çünkü geleneksel yapı daha çok hakim. Yani din öyle olmuş ki daha çok böyle kulaktan duyma şeylerle işte eski nesiller ne dediyse hani onların izinde yürüyerek oluşturulmuş. Ama sanki neredeyse o gelenek ve görenekler bir noktadan sonra din gibi anlaşılmaya başlanmış. Hatta Yani, hocam sokağa çıksak ya şöyle bir şey var. Bu nerede geçiyor desek çoğu insan Kur'an'da der belki ama halbuki o ya hadistir ya da tamamen uydurma bir hurafedir. Ama insanlar o kadar içselleştirmiş dediğiniz gibi gelenekselleşmiş. evet yani bu şekilde olduğu için yani sanki Arap gelenekleri dinmiş gibi algılatıldığı için bu sefer cevap verme noktasında hani bilgi kapasitesi de çok yeterli değilse ebeveynler tabii ki çok zorlanıyorlar. Gençler de doğaları gereği sürekli bir sorgulayış ve arayış içindeler. Tam cevap bulamadıkları yerde de ya kopuşlar başlıyor ya da yanlış yerlere kanalize olmaya başlıyorlar. Bir de bu bilimle din arasında da bir uçurum varmış gibi soruluyor ya yani asıl konu orada aslında. Yani ya o onu reddeder Ya o onu reddeder. hiç öyle bir şey değil aslında tamamen bilginin ne kadar çok mesela Kur'an'dan yola çıkarsak okuyla başlayan bir kitap. Tabii. Öyle düşünelim. Yani buradaki oku, ilk emri oku olan bir kitap zaten bize o anlamda bir kılavuz, bir yol gösterici. Yani oku neyi oku? Yani her şeyi oku. İnsanı oku, kendini oku, doğayı oku, ne bileyim evreni oku, evrenin bütün bilimlerini oku. Ne kadar çok okuyup, ne kadar çok bilgi sahibi olursak, hani bilimde ne kadar çok ilerlersek ve yol kat edersek aslında bir anlamda yaratılışa da ve yaratılışın kökenindeki ilahi güce de daha çok yakınlaşmış olacağız. Yani o sırlara biraz daha vakıf olmuş olacağız. Ama bizde şöyle bir şey var sanki hani okumak böyle bir şey bazı şeyleri reddetmek gibi yanlış bir şekilde ifade ediliyor. Bilakis yani okumak, öğrenmek ve bilgiyi paylaşmak, bilgiyi ileriye götürmek bunlar çok önemli ve çok değerli. Özellikle bizim dinimizde. Şöyle söyleyeyim. İlk işte şeylere bakarsak bu 4 kitabın üzerinden gidersek Zebur'un ilk öğretisi yani ilk emri adaletli olmak. Tevrat'ı yaşatmak yani insan yaşamına duyduğu saygı yani yaşatın diyor. Adaletli olun diyor Zebur. Tevrat yaşatın diyor. İncil sevin diyor.
Kur'an'da okuyun diyor. Okuyun. Biz ne yapıyoruz? Okumamak için özellikle kız çocuklarımızı geri bırakmaya çalışıyoruz. Bu yolla ulaşamayız zaten. Yani bu yolla bizim evrenin sırlarına vakıf olmamız. Yani şöyle söyleyeyim size. Kur'an belli çevreler hep şunu söylüyorlar ya, Allah'ın kelamı, başka bir şey okumaya gerek yok. Peki şunu soralım hepimiz. Kendimize de soralım, birbirimize de soralım. Biyoloji formülleri, kimya formülleri, evrenin bu galaksilerin bu şekilde durmasını sağlayan fizik ve daha bir dolu bilimin formülleri, onlar da Allah'ın, kainatın sahibinin bilimsel kelamı değil mi? Tabii. Dolayısıyla bu da bir kelam. Ve biz bu kelamı ne kadar çok okuyup çözer, anlarsak aslında evrenin sahibine o kadar yakınlaşıyoruz demektir. Onu o kadar daha iyi idrak ediyoruz, daha iyi anlıyoruz demektir. Evet. İstenen bu. Hatta hocam Kur'an'da mesela çok yerde karşılaştığımızı düşünmez misiniz? Hiç mi akletmez misiniz? Ben böyle şeyler, bana hatta biraz terk edin sitem diyor. gibi geliyor hatta. Aynen. Batılı terk edin. Batıl bir köpüktür. Onu şöyle bir sıyırın, atın. Siz bilginin ışığında yürüyün. Evet. Yani biliyorsunuz aslında Atatürk'ün de bu yönde en hakiki mürşit ilimdir demesi aslında Atatürk Bektaşi kökenli bir aileden geliyor. O da Kur'an'dan alıntı yapmış. Yani Kur'an nasıl batılı terk edin, bilginin peşinde yürüyün diyorsa bize, Atatürk bunu vurgulamış. Yani Atatürk Kur'an'ın dışında bir şey söylememiş aslında. Ama onu da biliyorsunuz bazı çevreler hep farklı yorumladılar. Müminlikten şimdi bahsedeyim. Madem hep o soru geliyor. Şimdi müminlik felsefesi Kur'an'ın öz felsefesi aslında. Müslümanlık biraz daha böyle ritüeller, ibadetler, daha şeklen. Daha şeklen, yani Allah'a teslim olan demek. Hristiyan da kendince Allah'a teslim oluyor. Yahudi de, yani diğer dinlerde, ama müminliğin Kur'an'da sanki böyle nakarat şeklinde dinler üstü. Bütün dinlerin üstünde güzel ahlak prensiplerini içerir bir tanımı var. Bu tanım temiz bir inançla barış ve faydalar üretmek için çok çalışmak, hatta öyle çok çalışmak ki ibadetlere bile önünde bir çalışmak bu. Adaletli olmak, ama her konuda adaletli olmak, hak yememek, hak yedirmemek, batılı terk etmek, bilimle yürümek, bilimin peşinde koşmak. Bunu yapan kişiler kamil insan olmaya adaylar. Onu soracağım. Kur'an sürekli nakarat halinde birçok surenin birçok ayetinde sürekli bunu tekrarlıyor. Güzel ahlaklı insan olma özelliği, yani mümin olma özelliği. Ve bunu bütün dinlerin önüne koymuş. Yani diyor ki nice güzel kullarım var bu şeyi sağlayan. Yani Yahudilerden de var, Hristiyanlardan da var. Git dünyanın her yerine, her yerinde güzel ahlaklı, böyle güzel ahlaklı insanlar var sadece. Ama Kur'an'da daha iyi anlatıldığı için her şey yolu kısaltıyor. Ve dini de kesinlikle öyle, o din bu din, öyle bir durum da yok tanımlamada. Bütün dinler zincirin birer halkası. Eyvah hocam. Yani aslında şöyle, din tek diyor yani. Evet. Bir tane din var. Allah'ın Kadim tek bir din var. Evet, çok çok eskilerden. Ama süreçte hep formatlanmak zorunda kalmış. Hocam bu da ilginç geliyor bana. Şimdi sadece dinlerde değil, hatta çeşitli efsanelere, mitolojilere falan bakıyoruz, böyle destanlara falan. Ve özellikle yaratılış noktasında çok benzeşen şeyler görüyoruz. Tabii. Yani bu bile aslında insana şunu düşündürüyor. Hakikaten tek bir noktadan geliyor olması lazım. Evet. Birbiriyle bambaşka uzak coğrafyalardaki
efsanelerde bile Evet. aynı temayı, hatta bazılarında sadece isimler değişik. Aynen öyle. Yani bu biraz önce söylediğinizde hakikaten çok bağdaştırdım ben bunu. Budistler mesela, yani ben Nepal'e gittiğimde hani Budist tapınaklarında günde 3 vakit namaz kıldıklarını gördüm. Namaza çok benzer bir ibadetleri var. Yine Bali'de onların Hindu tapınaklarında, orada da belki namaz değil ama günde 3 vakit gene, sabah işte ve belli saatte bir akşam güneş batarken, onlar da dualar yapıyorlar. Zaten aslında namazın ana teması dua. Tabii. Onlar da kendilerine göre. Yani gele gele bir şeyler çok değişmiş. Ama aslında o farklılaşmanın içinde çok özde, çok benzer şeyler de var. Mesela ben yine Bali'de bizi gezdiren bir şey vardı, rehberimiz. Ona dedim ki, yani siz niye dedim her şey o tanrı bu tanrıça yapmışsınız. Yani o kadar çok ki dedim, yani niye bu kadar. Tesadüfen Türk gemilerinde çalışan bir rehberimiz vardı. Vakti zamanında çalışmış. Dedi ki aslında öyle değil. O da bizim dinimizi falan böyle bir incelemiş, diğer dinlere de bakmış. Sizde dedi Esma-ül Hüsna var ya dedi. 99 sıfatı Allah'ın özelliği. Bizde dedi zaman içinde o isimlere dönüşmüş. Sizin Allah'la tanımladığınız hani o yaratıcı güç bizim Brahma. Yani sandığımız kadar, onu söylemek istiyorum. Birbirinden çok şey değiliz. Yani evet, ama zaman içinde bazı farklılaşmalar olmuş, ama işin temeli, çıkış noktası kadim bir dine gösteriyor. Gele gele işte en son şu anda hani tamamlayıcı oldu. O zaman hocam bu çok tanrılı dinlerin türemesi de yine benzer bir mantıkla olmuş olabilir. Zamanla, tabii zaman içerisinde o Esma-ül Hüsna'daki o sıfatların süreçte, tarihsel süreçte şeye uğraması, erozyona uğrayıp isimleşmesiyle. Mesela şeyde de vardır eski Türklerde, Umayana kavramı mesela. Şimdi eski Türklerde çoğu bu tip kavramı insanlar sanki çok tanrılı bir dinmiş gibi Değildi aslında. düşünmeye başlıyor. Ama aslında değil yani. Tengiricilikte Tengiri tek bir gök tanrı olarak ifade edilmiş. Ondan sonra işte bütün o özellikler, sıfatlar belki dediğin gibi süreçte biraz isime bürünmüş. Evet. Bir de sanıyorum hocam şeyle alakası da var. Bu antropomorfizm, yani bir insanlaştırma. Zaman içinde sanıyorum insanlar o teşbih noktasında biraz daha ileriye gittikçe, hatta bunu zaten filozoflar da böyle okuyor biraz. Tanrı'yı bir kalıbın içine sokuyorlar ve bir şekle. Neden öyle oluyor sence? Bence insanın kendi içerisinde, yani o insanın duygusal bir varlık olmasından öte gelen bir şey bence biraz bu. Olay şu bence, insan somut düşünmeye eğilimlidir. Evet. Mesela ben de öyleyim aslında. Somut. Özellikle mesela küçük çocuklar belli bir yaşa kadar, hani buluğ çağına kadar hatta soyut ve somut kavramları tam olarak oturtamıyorlar. Yani ölüm nedir, o nedir, bu nedir? Hani canlı ile ölü arasındaki çizgi onlarda kırık, anlaşılmıyor yani. Hani bu çizgi filmlerde ölüyorlar, düşüyorlar, parçalanıyorlar, tekrar birleşiyorlar. Yani bakış açısı aslında öyle. İnsanoğlu da bir şeyi algılayıp anlamlandırabilmek için aslında somut bir şeylere çok fazla ihtiyaç duyuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Olay ondan kaynaklı. Bu şeydeki İslam öncesi Arap toplumundaki putlarda da aynı şey, mesela işte Lat, Menat, Uzza, aslında bize klasik anlatıda hep şöyle söylenir: bunlar putperest. Ama şu mesela söylenmedi. Orada o putları onlar bir aracı olarak kullanıyorlar. Ve oradan aklıma mesela şu fikir geliyor: acaba bugün de biz birilerini aracı mı ediyoruz? Yani aslında bugün de biz kendi putlarımızı mı oluşturduk da sadece buraya heykel olarak? Sence şu Bence anda para tabii ki. para, evet, kapital. Para sistemi. Güç ve para. Şu anda hani Allah'a en büyük şirk koşma aracı. Yani önünde insanlığın hani böyle şey boyu eğildiği, secde ettiği hatta para. Para, güç ve kapital. Maalesef
günümüzün en büyük sıkıntısı da bu. Hani Küçük Prens diye bir kitap var biliyorsun. Ben onu üniversitede öğrencilerime çok konu etmiştim. Şöyle, orada 1950'li yıllarda Fransız yazarın ifade ettiği o yıllar için dünya nüfusunu işte diyor ki Küçük Prens küçük bir okyanusta, küçük bir adada böyle hamsi istifi gibi düşün, önlü arkalı sığıştırabiliyorsun. Küçük bir adaya o zamanki dünya nüfusu nedir? Artık 3 mü 4 mü neyse herkes ayakta ve şöyle önlü arkalı durarak sığışabiliyor. Ha. Şimdi gelelim şimdiki zamana. Diyelim ki şimdi tamam bilmem kaç katı oldu, 3 katı 4 katı neyse ne. Ama şu anda da hadi orta ölçekliden de geçtim. Büyük ölçekli okyanustaki bir adaya aynı şekilde sığmamız o halde mümkün. Öyle değil mi? Niye sığamıyoruz biz koskoca dünyaya? Niye sürekli yiyişiyoruz? Nedir bu açgözlülük? Hani biliyorsun dinlerin özellikle de Kur'an'ın felsefesi aslında hep paylaşma üzerinedir. Evet. Yani hani komşun açken sen tok yatamazsın. Yani mutlaka ki vereceksin, paylaşacaksın ve bunun karşılığında da çok işte bir verene 10 geri dönüş, bir kötülükle gelene sadece bir kötü karşılık şeklinde böyle garip bir şey de var. İyiliği besleyici ödüllendirme sistemi de var. Yani kainatta böyle bir dengenin olduğundan bahsediliyor. Ama buna rağmen insan o kadar açgözlü bir varlık ki hani Rabbena hep bana dediği için biz bugün baktığımızda dünyada maalesef eşi benzeri görülmemiş bir şey gibi duruyoruz. Nasıl söyleyeyim? Dünyayı kanserleştiren bir mahluk gibi duruyoruz. Tabii bunun bilinçli bir ajandaya yönelik yapılması, yani insanlar hep kendi dertleriyle uğraşsınlar ki biz efendilerini, tırnak içerisinde kullanıyorum efendilerini, görmesinler, onları eleştirmeye fırsatları olmasın vesaire gibi bir şey de var sanki, yani ya da en azından benim okumam. Okumama ile ilgili o da. Evet. Okumama. Ama yani hocam oku, nasıl- okuma. Şimdi bunu söylediğimizde insanlardan gelecek şeyleri tahmin edebiliyorum hocam. Şöyle bir şey denebilir mesela. Ya tabii kısır bir okumayı kastetmiyorum. Böyle düşünerek okumayı Düşünerek, sorgulayarak. Ya vaktimiz mi var? Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Çete var, hengamenin vakit içerisinde var. Akşam, Onlara vakit var. yani akşam geliyorum zaten yorgun argın. İşte ev işidir, çoluk çocuktur vesairedir, günün stresidir. Buna vaktim mi var veya işte o düşünmeye mecalim mi var? Çok oyalanıyoruz. Çok vakit kayıplarımız var. Çok boş işlerle vakit kaybediyoruz. Yani hani biraz bilgiye koşsak, birazcık bilgiye coşsak ve arzulasak aslında bulabiliriz. Ha, şuna katılıyorum. Benim ilk kitabım Hikayelerle Hayat Terapisinde o konuyu 42 tane psikolojik hikaye işlemiştim. Ve tedavi yani çıkış yollarını da göstererek insanlar bu sanal dünyanın içerisine giderek daha çok hapsolup birbirlerinden uzaklaştıkları için aslında toplum hem kişilerin psikolojisi hem de toplumun sağlığı epey kadar bozuldu. Yani birbirimizin derdine derman olamıyoruz, aramıyoruz. Yani bireysellik, bencillik giderek bu şekilde yalnızlaşmayla beraber artıyor ve büyüyor. Ama buradan çıkabilmek için de yani bireysel iyilik halimizde öncelikle sağlamamız lazım ama bir taraftan da toplumu da iyileştirmemiz lazım ki toplum da bireye doğru bir iyileşme kat etsin. Benim aslında bu kitaptaki en büyük amacım toplumsal din olgusu hep vardı ve var olacak. Ama nereden nereye doğru gelişecek? Yani din artık dogmaların ve işte ibadetlerin, ritüellerin arasına doğru mu sıkışacak yoksa önümüzdeki yüzyıllarda dinin yolculuğu hani güzel ahlaka doğru mu evrilecek?
Yani biçimsel öne yönetim, neresi? biçimselliğin Biçimsel, altı, evet o ötesine biçim, geçmek. aynen. Yani çünkü bu ikisi birbirine hani şey değil, nasıl söyleyeyim, nasıl şöyle bir yanlış anlaşılma var. Dinle bilim kol kola yürüyemez gibi. Aslında öyle değil. E, Çok birbirini destekleyici şeyler var. Bilimsel buluşlar bize kainatın sahibi hakkında her gün birazcık daha bilgi kapasitemizi arttırıyor. Şaşırıyoruz. Yani Einstein'ın atomu bulduğu zaman yani ben yeni bir şey yaratmadım, zaten var olanı keşfettim gibi. Yani dolayısıyla bütün bu keşifler bizi aslında yakınlaştırıyor. Yani kainat hakkındaki, varoluş hakkındaki, kainatın sahibi hakkındaki bilgilerimizi giderek arttırıyor. Bu arttırma da bizim o temiz inanç dediğimiz noktada aslında bizi besliyor. İşte o yüzden kol kola aslında. Yani biz iyi insan olma özelliği gösterirsek, biz dünya ile, evrenle daha entegre ve daha doğaya ters düşmeyecek teknolojiler üreterek yola devam edersek, o kadar aslında ilahi sistemin istediği varlık haline geleceğiz. Yani Homo sapiens de bir son değil. Biz Homo sapiens'e biliyorsun milyonlarca yıl öncesinden yürüyerek yola çıkıp ne kadar zamanda vardık. Ama çok büyük bir ihtimalle hani bundan sonraki aşamalarda Homo sapiens de artık raftaki yerini alıp, bilemiyorum, tasarlanmış insan modeline mi dönüşecek? Çünkü artık genetik kodlamalarla insanın ne bileyim çocuğunun saçının, başının, boyunun, zekasının bir de seçebilme durumuna doğru gittiği için hiç tasarlanmış insana dönüşürken bir taraftan da herhalde bilgi dağarcığımızı da daha çok besleyerek, daha çok genişleterek yol alacağız ve almamız gerekiyor. İşte o zaman da zaten dinle bilimin çok da birbirinden ayrık olmadığını, bilakis kol kola ama dogmadan kurtulmuş, batıldan kurtulmuş Ama hocam, kısmıyla bir arada var olabileceğini, güzel ahlak olarak yoluna devam edeceğini göreceğiz. Yani biz göremesek de bizden sonraki nesiller görecek. Bunun önünde belki de yani bilmiyorum en büyük engel bu hurafe ve Evet. maalesef böyle tırnak içinde saçma dogmalar olarak karşılanıyor. Çünkü bunlar aslında yeni nesli, yani geleceği Evet, aslında evet. şekillendiriyor. Bunlar aslında o geleceği sanki doğru yoldan çalıyor. Kimisini o hurafelerin içine çekerek, Evet. kimisini de tamamen başka bir tarafa iterek. Böyle bir tablo da var hocam. Yani o yüzden aklıma şu soru geliyor. Acaba gelecekte belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra din diye bir şey kalacak mı? Eğer bu nokta bu şekilde giderse. Bu şekilde gitmez. Yani bu şekilde gitmeyeceği net. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi din kitabı, özellikle Kur'an'dan yola çıkarsak, ben diğerlerini de inceledim ve Müminizm kitabının içinde hepsinden alıntılar var. Neden tümüyle din ortadan kalkmaz ve bu hep devam gelir? İçinde özellikle mesela Kur'an'ın tahmin edemeyeceğimiz kadar bugün, şimdi ulaşabildiğimiz, hatta daha henüz ulaşamadığımız bilimsel buluşlar Evet. anlatılmış. Örnekleyeyim mesela istersen. Tabii, lütfen. Bazılarını. Hani şuradan da bakıp söyleyebilirim. Bir de dosya var böyle ama. Şimdi ben böyle ufak ufak notlar halinde girişine de yazmıştım. Mesela bilgisayar. Bilgisayar Kur'an'da farklı bir şekilde anlatılmış. Nasıl hocam? Övülmekte mi, yerilmekte mi? Şimdi oraya girersek çok çıkamayız. Kitabın içerisinde Böyle ben birkaç bunları örnek belki ayrıntısıyla şöyle yani ekranlardan bahsetmiş. İşte tek bir tuşa basınca her şeyin silinmesinden, boş lakırdılarla bunun başında çok zaman kaybedilmesinden ve bu sürecin devamında insanlar bu vakit kayıplarını yaşarken aslında o kıyamet sürecine girileceğinden bahsedilmiş. Yani çok da faydaya değil de sanki zararına
kullanılıyor noktasında bir şey var, serzeniş var. Şu anda da baktığımızda zaten çok bunun dışında bir şey çok göremiyoruz ne yazık ki. Gelecekten haber vermiş gibi aslında bir yandan. Zaten o yüzden yani 500 küsür 600'lü yılların başındaki bir kitabın hani bu kadar içinde nokta atışı gibi bugün bizim anca ulaşabildiğimiz şeyleri gösteriyor olması zaten hani merak uyandırır. Yani bende mesela böyle bir durum var. Yine mesela embriyonun gelişimi. Yani o tam balçıktan başlayarak işte bütün canlılığın yukarıya doğru gelmesi. Biliyoruz ki artık bilim bunu ispat etti. İlk DNA oluşumu balçıkta, yani bir kuruyan, bir ıslanan o toprak parçasında amino asitlerin birleşmesi, ayrışmasıyla daha sonrasında da işte suda yaşam başlıyor. Yine klonlanma mesela günümüzde hani koyun Dolly'den başlayan örneklerle hani bizim bildiğimiz bilmediğimiz daha birçok denemesi mutlaka bunun yapılıyordur. Bu klonlanma nereye kadar varacak? Nereye kadar gidecek? Yani ve kadından erkek, erkekten kadın klonlanabilir mi? Gibi. Bunu da herhalde bir çok uzak tarihlerde olmasa gerek bizim bunları da tespit etmemiz, gerçekleşmesi. Yine insanların işte mesela mağara yaranları biliyorsun. Evet, anlatılan uyutularak yüzyıllarca yıl canlılıklarını muhafaza edebilmeleri. Hocam bir ara soru sorayım burada o zaman. Sizce uyandılar mı, hala uykudalar mı? O dönem uyanmışlar ama bu şu anda da şey olarak... Yani şu anlamda soruyorum. Geleceği mi anlattı acaba? Yani gelecekte uyandıkları bir dönemi mi anlatıyor sizce? Yoksa geçmişte yaşanmış ve bitmiş mi? Geçmişte yaşanmış olması lazım. 309 sene vermiş ama gelecekte yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu bir kez yaşandıysa mutlaka devamında da yaşanabilir. Yani bu bilim, bu bilgi bir şekilde elde edilebiliyorsa insanlık buna ulaşabilecek demektir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani dolayısıyla bu bir bilimsel buluş olarak insanlığın önünde biliyorsun dondurularak şu anda hani ömrü uzatılan canlılar var. Tabii yani düşünülüyor. Yani bu mümkün olacaktır mutlaka. Ama bunu tam anlamıyla oluşması, bu kadar 309 seneler falan gibi çok uzun uzun süreleri kapsayacak hale dönüşmesi tabii ki gene nereye geliyoruz? Bilimin daha ileri bir boyuta sıçramasıyla mümkün olabilir ancak. O yüzden kopamayız bilimden. Yani çok da ters olmadığını her seferinde ifade etmeye çalışıyorum. Yine şey var, işte başka boyutlardan, canlılardan bahsediyor. Hani bütün kitaplar bahsediyor. Sadece Kur'an değil. Akıllı canlıları. Akıllı canlılar, onlar da var. Başka boyutlar var. Enerjik boyutlar, işte neyse cinler, melekler. Bunların isimleri de şey değil. Burada önemli olan şu, evrene baktığımızda evrende bizim görebildiğimiz aralık belli. Yani 5 duyuyla ne görebiliyorsak. Dolayısıyla bütün sesleri duyamıyoruz, bütün renkleri göremiyoruz. Mor ötesi, kızıl ötesi ya da bütün frekans aralığındaki sesleri duyamıyoruz. Ama bunlar var ve biz bunları artık bilimsel olarak ispat edebiliyoruz. Şimdi başka boyutlara da yok. Yani dediğimizde aslında bir dönem bu ışıklara ve seslere dediğimiz gibi bir şey oluyor. Hani belki öyle bir aşamaya gelecek ki bilim, o kadar emin olacağız. En azından şüpheyle bakmakta fayda görüyorum. Yani zaten bilimde her şeye öyle bir şüpheyle yaklaşarak bazı buluşları gerçekleştirebilir. Yokluğu ispat edilemez ki zaten hocam. Yani. Evrende, uzayda hiç canlı yok. Yani bunu Alman düşünür Goethe bakmış böyle bir yıldızlı gecede gökyüzüne ve demiş ki Tanrım bu kadar büyük evreni sadece insanlık için yarattıysan insan için çok müsrif davranmışsın. Yani konu böyle bir şey aslında. Biz evet kendimizi belki evrenin çok merkezi gibi görüyoruz ama
evrende kim bilir daha neler neler var keşfedilmeyi bekliyor. Belli bir tutum değil mi hocam? Çok. Yani Bir de kibir sadece konusunda biz varız, başka bir şey yok. şeytana biliyorsun çok böyle insanoğlu şeytana pabuç çıkartır duruma gelmişti. Maalesef. Evet, sonra yine hani bilimle gitmeye çalıştığım için şeyler var tabii. Bu gök cisimlerinin kendi yörüngelerinde dönmeleri, çökerek işte kara deliklerin tarifi, evrenin sürekli büyümekte olduğu Big Bang gibi hani bir seferinde ol deyip hani oluşması o demek yani. Ondan sonra mesela zamanın izafiliği. Yani izafiyet teorisindeki gibi işte dünyanın 6 günde yaratıldığı kısmı aslında evrensel bir ölçü birimi belki de. Yani biz belki bunu çünkü 4,5 milyar yılda toz bulutundan gele bugün üzerinde yaşadığımız dünyaya gelmişiz. Ama o 4,5 milyar yıldan o kabuk bağlama, işte atmosferin oluşması, işte o suyun, denizlerin, okyanusların oluşması 600 milyonluk bir süreç alıyor. Yani son 600 milyon yılı kapsayan bir 6 gün söz konusuysa bir gün 100 milyon yıl gibi bir evrensel ölçü birimi de mevcut olabilir evrende. Evet. Yani şu anda zaman bizi bağlıyor. Yani kainatın sahibine zaman niye bağlasın? Tabii. Bizim için belki çok uzunca bir zaman ama yani 100 milyon yıl gayet de bir gün olabilir. Yani Tanrı katında bir zaman olması mümkün değil. Zaten hani felsefi olarak da çok mümkün değil. Teolojik olarak baktığımızda da çok mantıklı değil yani. Yani o zamanın izafiliği özellikle çok vurgulanmış. İşte kıyametin önü, kıyamet sürecini hazırlayan nedenler, kıyamet sürecinde neler yaşanacağı, kıyamet sonrasında neler olacak. Yani dünya işte yıkılıyor mu, tümüyle bitiyor mu? Hayır. Birçok kıyametten gelmiş geçmiş dünya. Yani Nuh tufanı da bir kıyamet, daha nice kıyametler. Ama nihayetinde bir arınma süreci, bir temizlenme süreci, bir yeniden kendine gelme süreci olarak belki de yorumlamamız gerekiyor kıyameti. Yani işte hani o söyledim ya, Homo sapiens'ten hani daha farklı bir insan modeline doğru daha uyumlu, dünyayla ve evrenle daha barışık bir insan modeline doğru belki bir geçiş, bir basamak, bir süreç. Daha geçenlerde yanlış hatırlamıyorum 1 milyon yıllık Homo sapiens izleri mesela. Daha fazla. Mesela 300 bin diye en son çıkan benim bildiğim geçenlerde 1 milyon yıla çıktı. 1 milyon 400 milyon. Pardon 1 milyon 400 bin yıllık şimdiye kadar bulunmuş en eski insan fosili tabii ki Homo sapiens değil ama işte 46XX 46XY üzerinden İspanya'da bir mağarada bulundu. Bu çok yeni. Ve hani 1 milyon 400'se git sen onu geriye de götürebilirsin. 2 milyon, 3 milyon yani insan sandığımızdan çok daha eski ama hani Homo sapiens'e kadar bir sürü basamaklardan geçip gelmişiz. Bundan sonrasında da yola devam edeceğiz. Burada Göbekli Tepe'yi nasıl görüyorsunuz hocam? Mesela Göbekli Tepe'de bir şeyleri yıktı ya hani o klasik anlatıdaki tarihi daha geriye attı. Hani 12 binli yıllar vesaire 12 bin yıl sür. Orayı nasıl görüyorsunuz burada? Yani Göbekli Tepe tabii şöyle oradaki tartışmaların en önemli noktası dayanağı insanoğlunun yerleşik hayata geçişiyle ilgili. İnsanoğlu yerleşik hayata nasıl geçti? Acaba önce yerleşik hayata geçti. Hep öyle bir inanış vardı biliyorsun. Sonra dinler. Yani yerleşik hayata geçtikten sonra dinler bir şekilde doğmaya başladı şeklindeydi. Pardon. Rica ederim. Fakat şöyle bir şey, Göbekli Tepe'de yıkılan şey bunun tam tersi olduğuyla ilgili. Evet. Yani önce inanç sistemi gelişti. O inanç sisteminin etrafında insanlar oturma alanları yaratmaya başladılar ve yaşam alanlarında devam ettiler. İşte köyler hani o şekilde oluştu. Şimdi tabii Göbekli Tepe'de ne olduğunu tam olarak bilmemizin, anlamamızın çok bir
yorum yapabiliriz, fikir yürütebiliriz. Ben Biraz speküle gittim edelim oraya. belki. Yani o kazılarda işte T şeklinde tanrı heykelleri Yüzsüz. yapmışlar. Evet. Ama enteresan şeyler de var orada. Yani mesela bildiğin o heykellerin şu göbek kısımlarına kemerli tokalar takmışlar. Hatta ben bu kitapta yer verdim. Yani o zaman için mümkün olmayan kemer. Evet. Yani bugün onun kemer Cinslik olduğunu, belki. bildiğin kemer olduğunu anlıyorsun. Ama o zaman için öyle bir şey yok. Yani hepsine bunu takmışlar mesela. Şimdi orada nasıl bir karşılaşma yaşadılar acaba? Yani ne yaşadılar? Mesela o kadar yıldızları iyi şey yapmaları, biliyor olmaları, orada acaba dünya dışı bir karşılaşma mı? Yani insanla, dünyadaki insanlıkla tabii ilkel Bir etkileşim. bir etkileşim mi yaşandı? Da o kemerler, kemerli tokalar ve böyle bir algılama oldu. Hocam onları tanrı olarak görmeleri de normal değil mi o zaman? Yani Şu anda mesela şöyle çok geriye gitmeyelim. Yani daha da böyle bir Afrika'da diyelim böyle el değmemiş bir kabile bulalım. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde hani şeyden uzak tamamen bu dünyanın nimetlerinden uzak kalmış. Yani bir cep telefonunu, bir tableti, bir şey getirip koyalım önlerine ya da bir televizyon bir şey. Tabii ki yani ona karşı bir hayranlık, bir ne bileyim farklı bir durum. Belki hayvanların verdiği tepkiler var ya yani hani önlerine tablet koyuyorsun ne olduklarını şaşırıyorlar. Böyle bir karşılaşma esnasında insanlar tabii ki farklı anlamlar yüklemiş olabilirler. Yani bu bilginin yoksun olduğu dönemleri düşünürsek çok normal. Çok çok normal ve o yüzden hani şeyde de ifade edilen şey işte Kur'an'da da ifade edilen hani hep bilginin peşinde gitmek lazım. Yani batıl olandan uzaklaşmak, hakla adaletle yürümek, hak yememek, yedirmemek, barış için ve dünyada faydalar üretmek için çok çalışmak. Mesela müminlikle ilgili çok ilginç bir şey var Kur'an'da. Müslümanlık tanımıyla daha doğrusu ilgili. Şöyle, inşallah bulurum onu. Heh. Bilimle uğraşan işte Fussilet Suresi 33. ayette temiz inanç sahibi, hayra ve barışa yönelik işler peşinde koşanların Allah'ın bilimsel, ilimsel bilgilerini fayda üretmek için takip edip araştırıp keşifler, icatlar yapanları. bilim insanı. Evet, onu söylüyor. Gerçek Müslümanlar oldu. Yani şunu demeye çalışmış. Bilimde icatlar yapanlar, hani atıyorum işte ne bileyim elektriği buldu, ne bileyim başka bir şeyi buldu. Bunları Müslüman kabul ediyor. Yani diyor ki bunlar gerçekten hani mümin, Müslüman insanlar. Yani çünkü bunlar fayda ürettiler. Bilim ürettiler ve fayda ürettiler. Anlatabiliyor İnsanlık muyum? ailesine bir şeyler kat. Evet ama bir taraftan şunu da söylüyor. Ürettikleri teknolojileri ve sanayi fayda insanlık için, dünya için fayda ve yararlara yani barışa hizmet etmeyen yani sadece çıkar ve kendi çıkar ve menfaatleri uğruna kullananlar işte Einstein'ın hani kahroldu ya ben atomu buldum keşke gidip bunu Türkiye'de hani Atatürk de davet etmiş kendisini Amerika'da buldum ne oldu bombaya dönüştü demesi gibi hani bulunan her şeyi insanlık yararına da kullanmak mümkün. Dünya yararına da kullanmak mümkün. Faydaya dönüştürmek, zarara dönüştürmek de mümkün. İşte orada da o kastediliyor ve deniyor ki işte eğer bu buluşlar ve şeyler kötü anlamda kullanılırsa bu da o toplumlara hiçbir fayda sağlamayacak. Onların sonu hüsranla sonuçlanacak Evet. gibi ifadeler bolca, çok bol anlatılmış. Günün sonunda aslında insanlık ailesine, insanlığa, Evet. çevresine bir fayda sağlamak, iyiye yönelik bir şeyler ortaya Evet. çıkarmak. Bütün bunlar önemseniyor. Tabii yavaş yavaş böyle sona doğru da gelirken hocam, burada şeyi de merak ediyorum. Yesevilik ve Bektaşilik
gibi daha böyle öze yönelen, daha duru bir yaklaşım sergileyen bu akımları nasıl Niye görüyorsunuz? unuttuk? Şeyde, Niye evet, unuttuk? hakikaten niye unut? Niye Mesela unuttuk? şey için ne derler hocam? Hoca Ahmet Yesevi işte Piri Tabii Türkistani canım. değil mi? Yani Tabii ki, tabii ki. şimdi hakikaten öğretilerine falan baktığımızda çok duru, çok böyle daha naif, insani bir tabloyla karşılaşıyoruz. Böyle şekilcilikten. Oraya doğru tekrar bir evrilecek gibi duruyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Çünkü öyle olmak durumunda. Yani bir şeyden çıkma olmuş, eksenden sapma. Yani bu mesela bizim çok geçmişimize baktığımızda gerçekten o Sufi akımların işte Mevlevilik, Sufilik, Bektaşilik bir sürü çok güzel bir şekilde dini yorumlamışız. Yani o dönemler. O çok güzel yorumlar onlar. Daha sonrasında sanıyorum en çok bu şeyde oldu. Biz halifeliği alabilmek için işte kutsal topraklara gidip evet o şeyden Araplarla beraber daha Arabik bir Müslümanlık modelini üzerimize hırka gibi geçirdik. Bu da şundan kaynaklı. Dört halife devrinden çıkarken Muaviye ve taraftarları dini biraz kendi eksenlerinde yorumlamışlar. Yani Hocam bir şey söyleyeceğim şimdi ama biraz işi olabilir diyeceğim. İlk siyasal İslamcılar diyebilir miyiz? Yani Diyebiliriz. siyaseti, Tabii. dini siyasete alet eden ilk. Yani tabii ki yani çünkü o dört halife devri öyle bir devir değil ama ondan sonra olayı biraz güç savaşlarına dönüştürme kısmı var. Ve bir süre sonra da bu Arap geleneklerinin dinin içerisine din gibi monte edilmesi, Arap giyiminden tutalım da yani işte Arap yaşantısına kadar ve bunları sanki dinmiş gibi algılatılması. Zaten aslında şeyi biraz rotayı bayağı bir şaşırtmış. Biz de bu halifeliği alacağız diye padişahlar bu sefer bizdeki şekil format onlara pek uymadığı için Araplara diyorlar ki ya biz hani böyle olursa hani biz sizi baş olarak kabul etmeyiz. Ne olacak? Hani sizi kabul etmemiz için sizin hani padişah olarak sizi de dini lider olarak da görebilmemiz için bizim anlayışımızda bir Müslümanlığın geçerli olması lazım sizin hükmettiğiniz topraklarda da. İşte aslında bütün hikaye oradan çıkıyor. Ondan sonra biliyorsun Kanuni Sultan Süleyman döneminde o döneme kadar medreselerde yani zamanın üniversitelerinde her türlü bilim okutuluyormuş. Yani matematik, fen bilimleri yani o döneme kadar mevcut olan bütün bilimler. Fakat işte bu Arabik anlayış tırmana Kanuni Sultan Süleyman döneminde medreselerde o ilmi bilimleri kaldırıyor. Yani bütün fen bilimleri, müsbet bilimleri diyeyim daha doğrusu kaldırtıyor ve şeyi getiriyor sadece. Dini bilimler. O da işte bu şeylerin anlayışında. Muaviye ve taraftarlarından devralınan anlayış doğrultusunda uygulana geliyor. Nihayetinde matbaayı günahtır diye yasaklayan ve 300-400 yıl sonra neredeyse Osmanlı'ya girişini işte Tanzimat vesaire olmasa belki ne olur bilmiyorum. O döneme kadar bizi böyle bir karanlığa hani nasıl Orta Çağ'da Avrupa karanlıktı. Orada da yine kilisenin çok büyük bir güç oyunlarıyla işte aforoz edişleriyle epey kadar kadını cadı diye ortadan kaldırışlarıyla çok kötü dönemler geçirdi. Bilim adamlarını yine öldürdüler, yaktılar, Tabii. ettiler, gittiler. Sonra o yenilenme ve kendine geliş çağı başladı. Biz de o dönem işte onu kaçırdık. Yani tam tersi hani iyi giderken Bir anda zıtta döndük. evet zıtta döndük. O söylediğin işte hani Bektaşilik, Mevlevilik hani o güzel anlayışta
devam edebilseydik, hani o yolda ilerleyebilseydik, bence bugün Türkiye'nin de genel anlamda o yolda devam biz ederken etrafımızda ettirebilseydik, Müslüman camiasının da çehresi çok farklı olabilirdi. Kesinlikle. Bugün çok daha aydınlık olabilirdi. Hocam o zaman böyle son olarak şöyle bir soru soralım. Yani bunu ben sormuyorum bu arada. Ben programıma konuk aldığım bazı hocalarımıza, bazı araştırmacılara yapay zekaya diyorum ki, bak diyorum, Hülya hocamız bu konuları araştırıyor, bu konularla ilgili çalışmalar yapıyor, kitaplar yazıyor. Ona senin en çok merak ettiğin soru ne? Bunu soracağım diyorum. Bunu bana ver diyorum ve bir soru veriyor. Hakikaten arada böyle ilginç sorular da çıkardığı oluyor. Şimdi size soracağım soru da o yüzden yapay zekanın sorusu. Şimdi diyor ki, Hülya hocam, müminizm felsefesi bireyin içsel yolculuğunu, ahlakı ve aklı, kurumsal dinin dogmatik, şekilci ve ritüelistik yapısının mutlak surette önüne koyuyor. Benim analitik açıdan en çok merak ettiğim şu. Bu iki yapı, yani bireysel ve içsel olan müminizm ile organize ve kurumsal olan din uzun vadede birbiriyle uzlaşabilir mi? Yoksa müminizmin tam anlamıyla saf bir şekilde yaşanabilmesi için bireyin mevcut kurumsal din yapılarından kaçınılmaz bir kopuş yaşaması, yani o yapıları zihnen ve fiziken reddetmesi şarttır. Buna göre kısaca bir cevap rica edeyim. Şimdi mevcut aslında din bizim bugün gördüğümüz şekilci, dogmatik din değil. Bizim dinimiz de öyle değil. Ama maalesef böyle bir algılanış, hatalı algılanış yüzyıllardır gelen uygulamalar neticesinde oluştu. Yani baktığımızda sanki böyleymişçesine bir algılanış mevcut. Aslında kopuş değil de şöyle bir şey, arınma, yani din kendi dine mal edilen işte batıl, hurafe vesaire bir takım şeylerin ayıklanması ile din kendi özüne dönecek. Yani dinin ne olduğunu anlayacağız. Ama tabii ki o dogmatik, şekilci, hani korkutan, korkutmacalı kısımlardan daha bilimsel, daha hak, adalet, daha ne bileyim sevgi, daha okumaya yönelik, anlamaya yönelik kısma doğru bir geçiş, yani güzel ahlak noktasına doğru geçiş sağlanacak. Yani şu anda nasıl ibadetler, ritüeller, bunları yapmazsan sanki dindar değilsin. Halbuki o güzel ahlakı sağlayan, işte o barış ve faydalar üretmek için çok çalışmak, haklı ve haktan yana, adaletten yana olmak, bilimin peşine koşmak özelliklerin ön plana gelmesi gerektiği anlaşılır. Yani o zaman daha arınık, daha sadeleşmiş, daha olması gerektiği gibi bir din anlayışı ileride insanlığı bekliyor diyebiliriz. Evet. Hocam ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür Tabii ediyorum. kitap çok hacimli. Yani Çok acımlı. kaç sayfaydı? 500 sayfa mıydı hocam? 500'e yakın. 500'e yakın. Çok Yani kısaltılmış haliyle ama akıcı. evet. Ve dediğim gibi içerisinde hani bu 20 küsür senelik bir serüven diyeyim. Tabii. Yani varoluşu açıklama merakıyla ilgili başladığım yolculuğun sonunda vardığım nokta. Korona döneminde zaten kaleme aldım. Dedim ki hani insanlığa da bir inşallah hani gençlere özellikle o ana hedef kitlem faydası olsun, daha kolaylaşsın okumaları, anlamaları. Sadece bizim dinimizi değil, bütün dinler ve dini ideolojiler, sistemler kapsıyor ve dediğim gibi farklı bilimsel metotlar da için içerisinde var. O kopukluğun olmadığını görsünler ve anlasınlar çok istiyorum. Yani
korkulacak bir şey değil. Hani bir eskiler işte o sır bu giz diye hep böyle üstü kapalı ifade edilen o mucize, aslında bizim mucize sandıklarımızın da hepsinin bir bilimsel açıklaması, bilimsel temeli var. Biz sadece daha henüz o noktaya varamadık. Evet. Yani o noktaya doğru yürüdükçe zaten bu kol kola vermişlik kısmı kendiliğinden hasıl olacak. Yani din dediğimiz olguyla bilimin birbirine ters olmadığı, bilakis bir arada olduğu daha iyi inşallah insanlık daha anlar hale gelecek diye ümit ediyorum. Bunu keşfetmek umuduyla değilim hocam Evet, o zaman. aynen Yani öyle. hurafelerden olabildiğince uzaklaşıp tabii kıymetli bir çalışma. Bahsettiğiniz birçok konuyu kitapta sırladığınızı da fark ettim hocam. Bazıları çok açmadınız. Onu da tabii detayını meraklısına söylemiş olalım. Müminizm isimli Doktor Hülya İskenderoğlu Bahat hocamızın kitabı. Ağzınıza sağlık diyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Bu kadar olsun bir ön giriş diyelim. Evet. Okuyanların da umarım sorularını, kitabı okuyanların daha iyi yanıt bulabilecekleri bir şey olur, kitap olur. Teşekkürler tekrar. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, Hülya hocamızla beraber hem bugüne dair problemleri içeren hem de işin teolojik tarafı, geçmişi ve bugüne yansıyan noktaları bunları böyle kısa kısa keşfetmeye çalıştık. Çünkü kitap çok kapsamlı bir kitap. Her bir başlığı ele almaya kalksak belki 10 program çıkar. Umarım sizler de faydalanırsınız diyelim. Yeni ufuklar açar diyelim ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.